Well, here we are again. Another Tuesday night with Zach. We're hanging out and we're doing some English test prep, guys. Neyse, merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam biz ne yapacağız? Çok heyecanlı, çok böyle işte çok güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Bir tane sınav, bir pratik sınavı, ne deniyor? Bir deneme sınavı yapacağız. Bir baktım birkaç hafta sonra bir tane YDS sınavı yapılacakmış. Dedim ki YouTube'da böyle bir şey yapalım. Bir deneme sınavı yapalım istedim. Şöyle yapacağız. Sırayla İngilizce ve Türkçe açıklamalar yapacağım. Çünkü bazı insanlar açıklamaların İngilizce olmasını istiyorlar. O yüzden yani birinci soruyu İngilizce olarak açıklayacağım. İkinci soruyu Türkçe olarak açıklayacağım vesaire. Yani o şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Eğer İngilizce açıklamalarda anlamadığınız ve anlamak istediğiniz bir şey olursa o zaman bana söylersiniz ve ben şey yaparım, bir açıklama, yani Türkçe olarak bir açıklama yaparım. Tamam mıyız? Tamam mızdır? Bir şuraya bir bakayım. Anlamak istediğiniz bir şey olursa. Fena değil. Tamamdır. Şimdi niye benim ışığım niye böyle bok gibi? Niye? Neyse. Yani burada öyle neyse. Telefonum öyle. Tamam, pardon. I have a night light on my telephone. Anyway, hey guys, are you all here? Is everyone here? Hello. Let's go. Heyecanlanacağım. Firat, you're my biggest fan. You're my biggest fan, man. And then we have a new member, Irmak Bengül. Thank you so much for joining my YouTube channel. Çok teşekkürler YouTube kanalıma üye olduğun için. Haydi başlıyoruz. Hiç kimse izlemiyor ama izleyenlerle başlayacağız. Bunu yapayım. Her şey görünüyor değil mi? Aynen, her şey görünüyor. Okay, so the most pleasurable result of prayer is that the one who prays knows that there is one who has absolute power over everything and provides for his pains. We have issue, counterpart, remedy, lack, and spirit. What do you guys think? What's the answer? Well, if this person is providing an issue, that's a bad thing. Providing a lack, that's a bad thing. Providing a counterpart for your pain, that's not very logical. I think the answer should be C. Provides a remedy for his pains. Okay, so the answer to number 1 is going to be C. Şimdi 2'ye geçiyoruz. While distance learning allows for openness, yani uzak eğitim openness'e olanak sağlıyor. Openness derken ne demek istediğini tam anlayamıyorum. It is also cumbersome. Aynı zamanda cumbersome demek, bu biraz zor çevirilir. Böyle nasıl desem? Cumbersome. Yani bazı yerlere çok pratik değil. Öyle değildim. Bazı şeylere çok pratik olmuyor. Because neden? Çünkü it is done by email messages. E-mail yollarıyla, mesajlarıyla yapılıyor. And the sheer bulk of such messages, bir de sadece bu mesajların çokluğu can sometimes be, bazen şöyle, bunlar da bir tanesi olabiliyor birçok öğrenci için. Ne olabiliyor? Overwhelming, bu mantıklı. Diminishing, bu çok mantıklı olmaz. Empowering, bu gramatik olarak mantıklı ama bağlamda empowering olmaz. Çünkü olumsuz bir şey arıyoruz. Fascinating, aynı şekilde. Amusing, aynı şekilde. O zaman A olması lazım arkadaşlar. Ve şimdi yorumlara bakayım. Bir şeylerimiz var mı? Remedy. Using the word cumbersome is cumbersome. Yes. Hey Eren, how do you say cumbersome in Turkish? Okay. All right, let's go to number 3. Can you see this? Yes. The Nobel Prize awarded finding the discovery of water channels, also known as aquaporin, has enabled us to know that the recycling
machinery in the kidney consists blank of millions of aquaporins or aquaporines. I don't know how to pronounce this. So we're talking about recycling machinery in the kidney, and we're saying that it consists chiefly of, that makes sense, particularly, not really, eventually, that doesn't make sense, justly, that doesn't make sense, reluctantly, that doesn't make sense. I would go with chiefly, consists chiefly of millions of aquaporins, particularly, that's not the context. Yeah, I would go with A here. Şimdi orada geçiyoruz arkadaşlar. Hem de arkadaş olmayanlar. Şimdi, while improving the safety of blood supply because of overwhelming fear of AIDS, şimdi bu cümleyi çevirmek benim başıma bayağı ağrıtacak. Scientists have determined the threshold level at which the risks of an intervention benefits. Yani cümle bu. Yani bu kelimeyle başlayacak sanki. Bir intervention ne demek? Siz onu biliyor musunuz? Mesela bir sıkıntı var. Ortada bir hastalık, işte ne bileyim bir obezlik bir şey var. Onu değiştirmek için yapılan şeyler var ya. Intervention. Bir ilaç olabilir, bir işte yaşam tarzını değiştirirsin vesaire. Onların hepsine intervention deniyor bilimsel literatürde. Scientists have determined, scientist bir şeyler saptamıştır. Bir şeyler saptamak galiba. Neyse. Bir şey bulmuşlar. Ne? Bir seviye var. Bir threshold level var. Yani threshold ne demek? Oraya geçince bir şey oluyor. Onun altındayken bir şey yok ama oraya geçince bir şey oluyor. O seviyeye geçince. Ama nasıl bir seviye? Risklerin, bu interventionların risklerinin bir şey yaptığı yani ya outweigh ettiği ya da construct ettiği ya da compose ettiği ya da manage ettiği benefitlerini yani faydalarını anlatabildim mi? Yani determine the risk of the intervention, outweigh, construct, compose, manage, obtain, outweigh olacak. Weigh ne demek? Weigh bir ağırlık için kullanılan bir şey. Outweigh daha çok ağır olmak oluyor. Yani işte daha fazla ağır basmak olarak düşünebilirsiniz. O yüzden risklerin yes. Yes, okay. Risklerin faydalarından daha çok ağır bastığı, daha çok belirgin olduğu, o belirgin olduğu değil. İşte daha çok risk, daha çok ağır bastığı bir şey buldular. Bir threshold seviyesini buldular. Bu cümlenin başı çok önemli değil. Neyse, ben outweigh derdim. Ben olsam. Anybody watching me? I have no idea. It's my first time hearing the word. Okay. I learned about its meaning just now. Thank you. No problem. Can you talk more about the word chiefly? I don't understand that one. Chiefly, it's like mainly, mostly. Yeah, it's not really that different. Is that what's going on? I don't know. Okay, let's keep going, guys. So, scientific developments, blank. Unparalleled speed. That's the first one. So scientific developments reach unparalleled speed. That maybe have reached. That makes sense. Reached unparalleled speed. That doesn't make too much sense. Had reached. It's probably going to be this. But let's keep reading. And it can be argued that more new inventions and discoveries have been presented to humanity within the last quarter of a century by science than all previous times. Yes, so this is our answer because they're both using perfect tenses. They're both using perfect tenses, so this is our answer. Okay, guys? Okay. I'm going to keep going. Should I keep going? Okay, let's keep going. Burada ne var? In certain persons, bazı insanlarda, belirli insanlarda, even a small amount of egg, küçük bir miktar yumurta bile bir şey yapacak. Ne yapacak? Yani bir şey produce,
may produce olacak, can produce olacak, could produce olacak. Yani produce fiili kullanacak. Ne yapacak? Such symptoms as the swelling of lips. Ondan sonra semptomlara şey yapıyor. Belirtileri sayıyor. The swelling of lips, yani dudağın şişmesi, a skin rash. Onun Türkçesini bilmiyorum. Böyle bir yerinde böyle bir yer kızarır, bir tuhaflık olur ya tende. Or even severe asthma. Siz buna astim mi diyorsunuz? Öyle bir şey diyorsunuz galiba, bilmiyorum. Çok kötü, çok ileri seviye bir asthma. Although such persons should be, maybe, would be, can be, must be. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bak bakalım. Can produce olması lazım bu ilkinde. Çünkü yani kesin değil ama can, yani mümkün. Bir de bu insanlar diğer açılarda normal olmalı. Evet. B. Can produce, should be normal in every other respect. Let's look back over here. Hey! May olmaz mı? Bir bakayım. Yeah. So may olur. Yani burada olur. May produce. Yani biraz can ile biraz aynı benzer bir anlama geliyor. Ama burada maybe olmaz. Although such persons may be normal. O da olur değil mi? Vay be, ikisi de oluyor. Small amount of egg may produce such, although such persons may be normal in every setting. İkisi de mantıklı lan. Can produce. Valla ikisi de bana mantıklı geldi. Şimdi bu cümle, bu ilk cümleyi ifade etmek için can produce demek benim kulağıma biraz daha doğal geliyor. Ama evet, ikisi de gramatik olarak small amount of egg may produce. Aynen. Gramatik olarak sanki ikisi de oluyor ama bu ilk cümlede can demek biraz daha doğal olduğu için hadi B diyelim. Okay. Here we are. Okay. O da olasılık belirtiyor. J. In what context is the word persons used over the word people? I see it used those very rarely. I'm not sure. Certain persons and certain people. Yeah, I don't know. Certain persons and some individuals. So I don't know. Hey man, I don't know. Look it up. Okay. A recent study has revealed that the average mum is a master multitasker who can blank the roles of 23 different professions. That's interesting. So here is our noun roles. What verb is going to be used for roles? Bring about? That doesn't make much sense. Give out? That doesn't make any sense. Make up for? That doesn't make any sense. It should be carry out. Carry out. Bilgisayar mı dondu? Okay. So carry out. So you can use the word carry out to refer to different jobs or things like that. So burada ne var? Şu şey tamam. The Economist, ne deniyor? Ekonomisti hatırlamıyorum. Ekonomici diyelim. Bir şey yaptı. O ne yaptıysa şunu yaptı. The possible reasons for the recent sharp fall in the value of the dollar. Yani doların son zamanlardaki keskin düşüşünün sebeplerini makul değil, muhtemel sebeplerini mümkün sebeplerini touched on, drew up, believed in, marked up, blocked out. Blocked out olmaz. O böyle üstünü çizmek falan gibi bir şey olur. Marked up, o da çok mantıklı olmaz. O da daha çok fiyatlar için yapılan bir şey. Believed in, o gramatik olarak olur da hiç mantıklı gelmez. Drew up, the economist drew up the possible reasons
Drew up mantıklı olur. Touched on valla o da mantıklı olur. Çünkü touch on deyince böyle evet yani ikisi de mantıklı. Şimdi touch on ne oluyor? Mesela bir kişi bir şey anlatırken bir şeyden bahseder, hızlıca üstünden geçer, anlatır, sonra anlatmaya devam eder. O touch on olur. Ve de koskocaman bir açıklama yapmıyorsun ama böyle üstünden geçiyorsun, biraz açıklıyorsun. Touch on. Touch on. Sanki burada bir şey var. Touch, dokunuyorum ama da elime almıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Touch on. Herhalde bunu demek istiyorlar. Herhalde doğru cevap bu. Ama diyelim ki bu adam bir çizim falan yapmıştır, bir grafik falan yapmıştır. Burada da drew up denebilir yani. Ama herhalde grafiklerden bahsetmiyoruz. Herhalde bir yazıdan ya da bir konuşmadan bahsediyoruz. O yüzden touched on diyelim arkadaşlar. Ekonomist. Çok mantıklı. Okay. Would it sound okay if it was take on the roles of? That would be more like üstlenmek. You know, like you take, there's all this stuff and you take it on yourself. Carry out is just more doing a job. You're just doing a job. Aynı bence. He says bence. Bir konuya değinmek diyoruz, touch on. Yeah, that's fine. Yeah, that's pretty good. So here we are. While special relativity constrains objects in the universe, okay. Okay. So we have constrain. So this is the verb. This is the object. And this is going to be a preposition. And then this is another verb. So it restrains them from, by, against, beyond, within, moving faster than the speed of light with respect to each other. It places no theoretical constraint, blank, changes to the scale of space itself. Bu bayağı zor oldu. Biraz kalacağım burada. So this is kind of difficult. So I'm going to stay here for a little bit. So we're going to use the word constrain. What preposition is used with the word constrain? And then we have the word place constraints. You place constraints, and then what preposition is used there? Here the preposition is going to be from. Here the preposition is going to be on. It stops objects in the universe from moving faster than the speed of light. It places no theoretical constraint on changes to the scale of space itself. Şimdi ona geçiyoruz. Tibetan monks, Tibet diye bir yer var. Oralı, yani Tibetli mi deniyor bilmiyorum. Monks bunun neydi? Keşiş miydi? Keşiş böyle keşiş deniyor galiba. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Who are experts meditation. Şimdi expert kelimesi ne demek? Böyle usta, böyle ne bileyim bir konudan çok iyi anlayan. O konuyu söylemek için hangi bağlaç kullanılır? Experts, sonra bir bağlaç kullanılacak, sonra konu gelecek. Hangi bağlaç kullanılır? İngilizce'de expert in oluyorsun. Expert in. O zaman burada yani zaten cevabı bulduk. Başka bir şey mantıklı olur mu? Experts of, yok, on, for. Yani on desen anlarım ama çok yok. Yani expert in diyeceksin. Okay, so they rid themselves of negativity, negatively gideriyorlar bir şey yaparak. Ne yaparak? Augmenting the brain's game away bilmem ne. Şimdi bu augmenting için augment ederek diyeceğiz ya. O hangi şey kullanılır? By kullanılır. By augmenting. Augment ederek. O yüzden evet de olacak arkadaşlar. Let's look at comments. We have görüntü çok kötü and then we have yok iyi.
And then we have kalite arttır. Okay. Yes. What is the meaning of constrain? So the meaning of constrain would be like to put a limit on something, to stop it from crossing a limit. Do you understand? To stop it from crossing a limit. Constrain. Or to stop something from doing something else. To put a limit on something. In, by, good. Constrain, kısıt demek. Constraint. Yes. So constraint would be like kısıt or engel or something like that. Okay, so let's keep going. Physical exercise protects against age-related brain changes. Okay, so we have either or, whether or, neither nor, not only but, both and. So you look at these, whether, neither nor, which one makes sense in the context? They will almost all make sense grammatically. Which one makes sense in the context? Physical exercise. Both. What? Physical exercise protect. Either protect. Neither, not only. Burada herhalde bir yazım hatası var. So there's probably a typo here. It should probably be protects. 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 So physical exercise both protects against age-related brain changes and has more of an effect than mentally and socially stimulating activities as well. That makes sense. So it can't be either or, because either or is two different things. Yeah, this, yeah. So either this or this. It's two different things. Whether or, that's like whether or not. That's irrelevant. Neither. That doesn't make sense because of this as well. Nor. So you can't say nor as well. You would have to say nor. Yeah, that doesn't make sense. So we're going to go with both and. Physical exercise not only protects against age-related, but has. This is better. Physical exercise not only protects against age-related diseases, age-related brain changes, but has more of an effect than mentally and socially stimulating activities as well. I'm not sure which one I like or which one I like more. Both physical exercise against age-related brain changes. I think this one's better. I don't know. It's not A, B, or C. It could be D or E. I think it's E. I think E is better. Not only. And has more of an. They both make sense to me. Both D and E make sense to me. Şimdi 12'ye geldik. Many of the public health problems in the Syrian community, yani Suriye topluluğundaki sağlık sıkıntılarının toplu sağlık sıkıntılarının birçoğu bir şeydi. Neydi? Simply blank the circumstance that an increasing population had to be accommodated with limited space in southeast Anatolia region of Turkey. So you can say in contrast to diyebilirsin. Bu ne demek? Buna karşın. Bu işte bundan farklı olarak. O da çok mantıklı olmaz burada. In addition to, işte buna ek olarak o da çok mantıklı olmaz. By virtue of, bu belki mantıklı olur. We're simply in reference to, o mantıklı olmaz. On the ground that many of the public health problems in the Syrian community were simply by virtue of the circumstance that an increasing population, or on the ground that circumstance that an increasing,
Vallahi hiçbirini beğenmedim. In contrast to the circumstance. In addition to this, or simply in addition to the circumstance, by virtue of the circumstance, in reference to the circumstance. Hiçbirini beğenmedim. Bir tanesini seçecek olsaydım ne yapardım? By virtue of, vallahi hiçbirini beğenmedim. We're simply on the grounds that the circumstance, on the grounds of the circumstance that an increasing population had to be on the ground that the circumstance that. Bu ne bileyim, evet, bu hiçbiri mantıklı gelmedi. Hadi C diyelim, devam edelim. So let's go over here. Grammar-wise, I think C, D all work. Context-wise, I'm not so sure. Not, but only. Not only, but. Maybe, I don't know. I think our schools teach not only with but also. Since D lacks the word also, maybe that's the answer according to our schools. Yeah, in the Turkish schools, they give you like a chart. It's like if they say but, it should say and, but if it says also, it should say this. There's like combinations of words that they all accept, or that they accept. Yeah, okay, guys. Let's move on to number 13. The human body is highly adaptable with its few specialized features that could limit its activities. A seal has difficulty moving about on land despite its perfectly streamlined body for swimming. So here we have a bunch of, what are these called? I don't know what these are called. But since gives you like the reason, like this is the reason. Whereas gives you like, it's a contrast. Much as, it's like similar. However, that doesn't make any sense. So here we have a contrast between the human body and the body of a seal. So B would work, whereas the human body is highly adapted with its few special features that could limit its activities. A seal, we could use whereas. Yes, the answer is whereas. Whereas. So it's in contrast to this. Okay, let's go down. We're going to do this. Teacher participation. Öğretmen katılımı diyelim. Enriches, ne diyelim, zenginleştirir. Children's play, çocukların oyun oynaması, işte eğlenmesini. And develops ve geliştirir children's intellectual and social skills, entelektüel ve sosyal skill'lerini geliştirir. So then, burada bir bağlaç kullanılacak. If teachers take over the control of play, giving more structured cognitive activities, eğer öğretmenler daha çok bundan verirse, daha çok işte structured cognitive activities verirse, teacher intervention disrupts child's play. O zaman teacher intervention, yani öğretmenin bir şey yapmaya çalışması, çocukların oyun oynamasını şey yapar, disrupt eder. Disrupt ne demek? Böler. O zaman on the other hand dersek bir contrast, işte bir kıyaslama olacak. Bir bu var. Ondan farklı olarak bir bu var. On the other hand bu biraz mantıklı olur. Furthermore o belki mantıklı olur. Tekrar okumam gerekiyor. On the contrary o da belki mantıklı olur. Even so o da belki mantıklı olur. Evet, hepsini denemek lazım. Bak bakalım. Teacher participation enriches children's play and develops children's intellectual skills. On the other hand, if teachers take over the control of play, giving more... Galiba burada bir kıyaslama yapılıyor. İşte herhalde teacher participation dediği şey öğretmenin oyuna katılmasından bahsediyor. Ve ondan farklı olarak öğretmenin her şey kontrol etmesinden bahsediyor.
Herhalde bu iki şey kıyaslıyor. Ona göre herhalde on the other hand mantık olur. Bunları kim yazdı ya? On the contrary. Ama on the contrary de olur. On the contrary, on the other hand bunlar zaten birbirine çok benziyor. Yani çoğu zaman aynı durumlarda da kullanılabiliyorlar. Furthermore, belki o zaman belki onu istemiyor. Belki furthermore istiyor. Furthermore, if teachers take over the control herhalde şöyle bir şey yapıyor. Teacher participation enriches children's play. Dahası if teachers take over the işte bunu herhalde bunun devamıdır. Yani işte bu var. Bir de şu da var yani bunun devamı olarak dahası olarak herhalde onu demeye çalışıyorlar. O yüzden furthermore olur. Çünkü bu iyi bir şey ya. Aynen. Bu iyi bir şey ya. Bu iyi bir şey ise bu iyi bir şey. Yok bu iyi bir şey değil. Yok. Hiçbir şey anlamadım. Tamam neyse. Yani bu da iyi bir şey olduğunu düşünüyordum. Çok dikkatli okumadım. Bu iyi bir şey olsaydı o zaman furthermore diyebilirdik ama bence on the other hand ya da on the contrary olması gerekiyor ve hangisi bilmiyorum. So hey, let's look at the comments. Unlike, I think D, unlike as much as, much as would be a comparison. So I could say much as, so I could say we have economic problems in America, much as you have them in Turkey, something like that. It's a comparison. Zeki, hello Zeki. Hey guys, when you write the answer, could you write the number to the question? Yani cevabı yazarken yanında sayı yazabilir misiniz? İşte sorunun sayısını yoksa neyi cevapladığınızı bilmiyorum. So furthermore, maybe, I don't know. Seninle aynı isim taşımak bana gurur veriyorsa. Well, thank you. Although olmaz mı ya? Although if teachers... Teacher participation enriches children's play and develops children's intellectual skills. Although takes over. Okay. So, yes. İşte öğretmen katılacak ama fazla katılmayacak diyor. Yani take over diyor ya, take over control of play derken şimdi teacher participation derken işte öğretmenin işte oyuna katılması olacak. Ama fazla böyle o şey yapmasın. Take over yapmasın. İşte o her şey yapmasın. Yani take over the play. Giving more. Yeah. So, öğretmen katılacak, oyun oynayacak, takılacak ama her şey mahvetmeyecek şeklinde. Galiba A'yı beğendim. Evet. Ben yani öyle düşünmemiştim. Noktalama işaretleri etkili mi? Noktalama işaretleri olsaydı iyi olurdu ama burada sanki yok. Bazı bağlaçları noktalama işaret farklı oluyor gibi. Yeah, it's kind of weird. İki virgül arasındaki cümle kafamı karıştırdı. It's kind of weird. It's kind of a weird sentence. Unlike bakar mısınız? So Maps is saying that number 13 should be unlike. Let's go take a look. Unlike the human body. No. So. Unlike bunu Türkçe olarak yapayım. Türkçe olarak bir açıklama yapayım. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne yaptın? Ne yaptın? Niye böyle bir şey yaptın? Hadi git buradan. Tamam. Şimdi oldu. Unlike deseydik şöyle olurdu. Ya arkadaş. Unlike the human body, the seal body falan diyebilirdik. Unlike the human body, the seal's body falan diyebilirdik. Ama whereas dedikten sonra bir cümle geliyor. Whereas the human body is highly adaptable.
Yani o bir cümle. Yani diyebilirdim ki a seal's body, unlike the human body, bla 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 bla. Ama öyle yapmadık. Yani bir cümle şeklinde yapmadık. Bu reklamı gösterme. Ben sadece ekrandan çıkmanı istiyorum. Bu ne? Yok. Heh, olmuş. Tamam. Yeah. Yeah. Go away. Go away. Okay, here we are. So, number 15. Pardon, bu şey kaldırmayı unuttum. Giving more structured cognitive activities. What does this mean exactly? I don't know. Giving more structured cognitive activities. So maybe like if the teacher is trying to make the children think, they're changing the game so that they make the children think more. Maybe that's what they're trying to say. I don't know. Yes, the answer is whereas. O ne keşif var chatte. Bir bana hediye gelmedi. Yes, so we have Furkan 20 tane üyelik şey yaptı. Benim kanalım üyeleri videolarımı erken izliyor ve zaman zaman böyle bir şey yapıyoruz. Böyle bir Zoom partisi yapıyoruz. Herhalde haftaya bir tane yaparız. 12. sorunun cevabı yanlışlıkla E yaptınız. C idi. 12. Yo bu zaten ben şey demiştim bunun için. Ben hiçbir şey anlamadım demiştim yani. Okay. So, it is advocated. Bunu kaldırmayı unuttum her zamanki gibi. So, it is advocated that the Olympics and every other sport are certainly useful for the human mind to find entertainment, mostly. Valla bence bunu yazan şey değil ya. Native değil. Yani bunları yazan şey yani ikinci dili İngilizce olan insanlar oluyor galiba. It is advocated that the Olympics and every other sport are certainly useful for the human mind to find entertainment mostly. Blank, considering every pound of CO2 produced by the event directly or indirectly being added to the atmosphere for no real reason at all, it was a total waste of resources. In contrast to, that would be a contrast, so it's not a contrast. Even though, so we could say even though, on the contrary, maybe, whereas, hence, I would say even though. But on the contrary kind of works too. Even though on the contrary. I would say even though. Yeah, even though makes the most sense in my humble opinion. Let's go back. Let's go to number 16. 16'ya geldik şimdi. Ne yapacağız? A great number of textbooks. Birçok textbook ne demek bilmiyorum. İşte okulda kullanılan o kitaplar var ya böyle kalın, böyle işte bir kişi dövmek için iyidir falan. A great number of textbooks introduce important characteristics of successful public health projects. So bir sürü textbook bir şey tanıtıyorlar. Yani tanıtmak derken gösteriyorlar. Yani ilk defa gösteriyorlar. Important, önemli, characteristics, özellikler. Neyin ya da kimin özellikleri ya da neyin özellikleri? Successful public health projectlerin önemli karakteristik özelliklerini anlatıyorlar, tanıtıyorlar. Bir sürü textbook. Şimdi cümlenin devamı geliyor ve listing ile devam edecek. Bu şeyden sonra böyle bir bağlaç gibi bir şey kullanılacak. Sonra listing. O zaman hangi bağlaç listing ile mantıklı olur? By no means listing çok mantıksız olur. Thanks to listing o bir tık daha mantıklı oldu. In addition to listing
belki rather than listing the member organizations contributing to the fight against polo, mantıklı olmaz. In spite of, okay, o zaman in addition to, a great number of textbooks introduce important characteristics of something. In addition to listing member organizations contributing, in addition to. Bunlar aynı amacı yapıyor, aynı şeyi amaçlıyor, aynı amaca doğru gidiyorlar. O yüzden bir kıyaslama yapılmayacak, in spite of olmayacak, rather than olmayacak, by no means olmayacak. In addition to olacak. Bir bunu yapıyorlar. Onun dışında bir de bunu yapıyorlar şeklinde olacak. Bu ne? Bir sonraki diyoruz. Bu zor olacak. So anyway, let's actually go back. Let's go back. Yeah. So let's keep this here. All right. So, yine gelmedi bro, şansına küs. Ne gelmedi? Sen şey yapıyorsun. Okay. Zoom uygulaması üzerinden mi görüşüyorsunuz? Yeah, we have we've done it. I've done it twice in the history of my YouTube channel, but I want to start doing it more. So I think next week we will have a Zoom chat for my members. Furkan canı sağ ol. Okay. Hazır metinlerden alınıyor. Maybe. Hints. Zıtlık belirtecek. I don't know which question you're talking about. Hangi sorudan bahsettiğini bilmiyorum. Bir çözemedim. Şu dili ya ne zaman video açsam aşırı uykum geliyor. Yeah, it's not easy. So YouTube kullanıcısı de diyor. Rather than desek o zaman bunu yapmak yerine bunu yapıyor olacak. Ama bunlar aynı şey gibi, böyle aynı amaç için yapılan iki şey oluyor. O yüzden bence öyle olmayacak. Yani bunun yerine bunu yaptılar demezler. Yani bunu yaptılar, bir de bunu yaptılar olacak bence. Aynı amacı, hangi fiili kullanacağım? Aynı amacı şey yaptıkları için. Should be in addition to, I think. Yes. Yeah. Okay. Let's keep going. Okay. So, arkadaşlar bunu direkt Türkçe olarak yapacağım. Çünkü tek metin ve herkesin anlaması gerekiyor. Siz İngilizce olarak yazarsanız ben İngilizce olarak cevaplarım. There are stars which blank away from us. Şimdi or geldi. Or geldikten sonra herhalde gramatik olarak bağımsız bir şey olacak. O yüzden şuna bakalım. There are stars which blank away from us. May be expanding away from us. Bu belki mantıklı olur ama herhalde has been expanding. Şimdi there are stars. Stars çoğul oluyor. Çoğul bir şey için has demeyeceksin. Have derdin. There are stars which have diyeceksiniz. O yüzden have, pardon, bu be olmayacak. There are stars which must have been expanding. Belki. There are stars which to be expanding. Bu gramatik olarak olmaz. There are stars which had been expanding away from us. O yüzden ya a olacak ya da belki işte bağlama göre belki e de mantıklı olur. Okumam lazım. Or each other faster than the speed of light. And this is true for any object that is more. Also had olmayacak, had been olmayacak. Maybe olacak arkadaşlar. Şu an belki böyle bir şey var. There are stars which may be expanding away from us or each other faster than the speed of light. Işık hızından daha hızlı bir şekilde bunu yapıyorlar. Işık hızından daha hızlı bir şekilde birbirinden ya da bizden uzaklaşan yıldızlar vardır. And this is true, bu geçerli, doğrudur. For any objects, herhangi bir nesne, herhangi bir obje için, that is more than bizden şu mesafede
ya da bundan fazla bir mesafede olan her şey için geçerlidir. So how do you say more than? So we have commonly, so bir rakam geliyor. Rakam gelir herhalde şey gibi, böyle yaklaşık ya da hemen hemen ya da yani ona benzer bir şey olacak yani. Commonly yaygın oluyor, yaygınca falan. O çok mantıklı olmaz. Approximately, o dediğim gibi. Approximately ne demek? Yaklaşık falan. Similarly o mantıklı olmaz. Considerately o mantıklı olmaz. Properly o mantıklı olmaz. Approximately, yes, approximately. We can still see such objects. O şeyleri, nesneleri, objeleri hala görebiliyoruz. Blank, the expansion of the universe. Herhalde sebepsellik verilecek. Aynen. As a result of, işte bunun bir sonuç, şunun bir sonucu olarak diyecek. On the brink of, bu şey oluyor. Bu işte olmak üzere anlamına geliyor. Çok mantıklı olmaz burada. In the case of, herhalde mantıklı olmaz ama bir bakayım. In the case of the occurring in the more in the past. See such objects in the case of the expansion. In the case of the expansion çok mantıklı olmaz. Belki bilmiyorum. Regardless of, gramatik olarak belki olur. In spite of. O zaman devamını okumam gerekiyor. We can still see such objects. The expansion of the universe occurring in the past more slowly than it is today. So the ancient light is being received. So, yes, in the past, eskiden ışık neydi? Evren daha çok genişliyordu. Daha hızlı bir şekilde genişliyordu. Artık daha yavaş bir şekilde genişliyor. Herhalde bu yüzden görebiliyoruz. In spite of, regardless of. Herhalde as a result of olacak ama o da gramatik olarak olmalı. You can still see such objects as a result of the expansion of the... bu oldu. Evet. As a result of olacak arkadaşlar. Yine bir sebepsellik var ortada. Şunun bir sonucu olarak diyor. As a result of the expansion of the universe occurring in the past more slowly than it is today, so the ancient light being received, bu yüzden bu eski ışık, alınan ışık, blank, these objects is still available to reach us. Being received, şimdi herhalde bu objelerden gibi bir şey olacak. Bak bakalım. Yeah. From these objects, the light being received from these objects is still available to us today. Yani bu eski ışık, bu objelerden, bu nesnelerden, bu şeylerden alınan ışık hala bize ulaşıyor. So, blank, what are we looking at? Otherwise, accordingly, therefore, furthermore. Şimdi bir kıyaslamaysa o zaman however olacak. Bir şeyin devamı ise o zaman furthermore olacak. Bir şeyin sonucu ise o zaman therefore olacak. Başka bir seçenek, başka bir olanak veriyorsa o zaman otherwise olacak. Accordingly, buna accordingly, onu açıklamak biraz zor olacak. Zaten accordingly olmayacak. Neyse. Belki olacak, ne bileyim. Blank, if the expansion continues unabated, there will come a time that we will never see light from such objects being produced today. Accordingly, therefore. Furthermore, accordingly, therefore. So it's probably furthermore. Yani herhalde furthermore demeye çalışıyor. Çünkü burada bir şey diyor. Burada bir şeyler anlatıyor. Eskiden ışık daha hızlı gidiyordu. Artık daha yavaş gidiyor. Bu yüzden işte bundan dolayı biz bu ışığı alabiliyoruz. Görebiliyoruz. Bunun dahası devam olarak bu devam ederse o zaman öyle bir zaman gelecek ki bu ışığı artık görmeyeceğiz.
O zaman furthermore bana mantıklı geldi. Otherwise yok olmaz. Accordingly o da biraz mantıklı oluyor. Therefore o da mantıklı oluyor. However o çok mantıklı olmaz. Ne bileyim ya. Herhalde furthermore biraz daha mantıklı oluyor. Therefore ya da belki accordingly. Ne bileyim. Ben furthermore'u seçiyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Teacher, how can I speak English with an American accent as a Turk? You can be born in America, or you can have Turkish, you can have American parents. I'm not a teacher, but this is you. Okay, yes. Okay, so let's do another one. And then, I don't know, should we be done? I don't know. No one's asking questions. So, all civilizations work to blank their legacy by building large monuments and structures. Bütün civilization neydi? Medeniyet. Bütün medeniyetler bir şey yapmaya çalışırlar. Ne yapmaya çalışırlar? Restrain, provide, jeopardize, penetrate, preserve. Preserve their legacy. Onların ne bileyim ününü, onların böyle işte herkesin onları bilmesi, herkesin isimlerini bilmesi. Onu korumaya çalışıyorlar. Ne yaparak? By building large monuments and structures. Bir sürü şey yaparak. Bir sürü işte bina falan yaparak. Bina derken yani monuments and structures yani anlayın beni. This is as true today as it was thousands of years ago. Bugün olduğu kadar bugün binlerce yıl önce olduğu kadar geçerlidir. Western civilization, another name for civilizations of European origin, including Australia and much of North America. Bu parantezi atlıyorum. Önemli değil. Western civilization has monuments like Mount Rushmore olacak galiba herhalde. Like. Aynen. Such as olurdu. Aynen. Like. Mount Rushmore in the US state of South Dakota or the Eiffel Tower in France. Bu like olacak arkadaşlar. These monuments blank the civilization that made them. O yüzden these monuments bu yapılar onlara yapan medeniyetini ne yapar? Ne yapar? Represent olur, temsil etmek. Represented olmaz. Had represent. Bu sadece gramatik olarak. Evet, geniş zaman olacak. Represent. Geniş zaman. Represent. Blank. Pyramids and other monumental structures have represented Egypt for thousands of years. Şimdi bir liste yapılıyor. Bu ve bu Mısır'ı temsil ediyor. O zaman piramitlerin yanında ne olur? Oh, I'm sorry. Yok. Piramitlerin yanında o liste olmayacakmış. Herhalde olacak. Similarly, çok benzer bir şekilde, aynı şekilde çok benzer bir durum olacak. On the other hand. However olmayacak. On the other hand olmayacak. Onlar kıyaslama oluyor. Therefore olmayacak. O sebepsellik oluyor. In addition to, similarly. Benzer bir şekilde. Ancient Egyptian civilization is also represented by a distinct style of art. Aynı şekilde demiyor. Eski Mısır medeniyeti. O da çok belirgin bir sanat tarzı tarafından temsil ediliyor. Characteristics. Şimdi characteristics diyeceğiz. Sonra this art style. Şimdi bu art style'ın karakteristiklerinden bahsedeceğiz. Hangi bağlaç kullanılacak? Of kullanılacak. Nerede? Of. Bu çok kolay oldu. Characteristics of this art style include hieroglyphics and stiff human figures. Diyorum arkadaşlar. Ve şimdi bakacağız. Yorumlara bakacağız. Hiç kimse hiçbir şey yazmıyor.
O zaman benim internetim mi gitti? Ne oldu? Neyse. Tamamdır. Arkadaşlar bir tane daha yapalım, sonra yayını kapatalım ne olur. Bu uzun ya. Bunun hepsini bitirmedim. Neyse. Birkaç soru daha yapalım, sonra bitirdim. Making Ebru artists. Making Ebru artists avoid laying the paper on top to absorb the paint, as producing flower shapes in Ebru is difficult. Although development is a simple process. Either some believe that originally, and they take the paper out to rinse and dry it. Unless they feel content with the shapes or designs in the liquid. Herhalde bu olacak arkadaşlar. Sadece mantıken, bu gramer değil. Yani bunu yapabilmek için, işte bu sayfadaki soruları yapabilmek için İngilizce bilmen gerekiyor. Yani başka bir seçeneğimiz yok yani. Sadece işte bak bu bağlaç kullanıldığında bu bağlaç kullanılacak falan diyemeyeceğiz. Yani bu cümleyi anlayacaksınız. Sonra bütün bu cümleleri okuyacaksınız ve en mantıklısını seçeceksiniz yani. In addition to comprising a threat for traffic and winter tourism in the Alps, bunun yanında, in addition to comprising a threat for traffic and winter tourism in the Alps, tools and methods for increasing public safety in avalanche-prone areas are created. Şimdi biz neden bahsediyoruz? Bir tehlike oluşturan bir şeyden bahsediyoruz. Diyoruz ki bunun yanında, bu tehlikenin yanında tools and methods for increasing public safety. Bu işte güvenlikle ilgili şeyler. Yok, olmaz. Snow avalanches threaten human lives in several inhabited areas. Bu mantıklı olur. Yes. Turizm ve trafik konusunda bir tehdit oluşturmanın yanında aynı bu snow avalanches ne deniyor? Kar kayması mı deniyor? Öyle bir şey herhalde. İnsanların, birçok insanın yaşamını tehlike altına alıyor falan gibi bir şey. This doesn't make sense. Bu mantıklı değil. Aynen. Snow avalanches threaten human lives in several inhabited areas. Şimdi while European civilization was slowly developing during the Middle Ages, Orta Çağlarda Avrupa medeniyeti çok yavaşça gelişirken, cümle öyle bitiyor. Nasıl başlıyor? Asia is a universal symbol of civilization and the history of civilization. Bu mantıklı olmaz. European civilizations had a complex bureaucracy which enabled them to administer the areas which they conquered. Bu çok mantıklı olmaz. Burada yavaş gitti diyoruz. Burada işte her şey muazzam falan diyoruz. O çok mantıklı olmaz. Early civilizations in Asia depended on traditional agricultural economies. O çok biraz alakasız oldu. Asia's great civilizations flowered in unmatched prosperity. Bu mantıklı olabilir. Europeans later came to depend on such devices as gunpowder, paper, and the compass. Bu mantıklı olmaz. Bir zaman vermiyor. Bir zaman verse bu çok mantıklı olacak. Asia's great civilizations flowered in unmatched prosperity while European civilization was slowly developing during the Middle Ages. Bu bayağı mantıklı. Bu gramatik olarak mantıklı ama biraz alakasız oldu. Bakın. European civilizations diyor. Sonra tekrar European civilization diyor. Bunu iki kere demeye gerek yok. Yani o zaman bu olmaz yani. Bir kişi böyle demez. Böyle olacak. Asia's great
Asia's great civilizations flowered in unmatched prosperity. Hey guys, I am doing good. Var mı kimse? Kimse bir şey yazmıyor da. Arkadaşlar umarım bu sizin için faydalı olmuştur. Dediğim gibi bu son kısmında şey yok. Yani teknik işte taktik maktik falan yok. İşte bileceksiniz. İngilizce bileceksiniz, okuyacaksınız, anlayacaksınız. Hey, I love you all. Thank you for watching. And next week I will have a chat with my members instead of a live stream. I'll see you guys next time. Bye.